Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için en kolay ve hızlı tığ işi saç bandı yapılışını anlatacağım. Saç bandının yapılışında 3,5 milimetre tığ kullanacağız. Saç bandı için gerekli olan deseni ben istediğim kafa ölçüsü olana kadar kamera arkasında ve video öncesinde hazırladım arkadaşlar. Sizlere desenin yapılışını küçük bir zincir üzerinden anlatacağım. Daha sonra arka planda yapmış olduğum bu desenin zincir sayılarını ve santimetre ölçülerini adım adım anlatacağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle yapmak istediğiniz kişinin baş genişliği boyunca zincir yapabilirsiniz. Ben yapmış olduğum saç bandında toplam 100 adet zincir yaptım. İstediğiniz kadar zinciri yaptıktan sonra deseni kurmaya başlayabilirsiniz. İkinci zincirin içerisine sık iğne yapalım. Yapmış olduğumuz sık iğnenin ön tarafında görünen ilmek ve sonraki zincirin içerisinden ilmek çıkartarak tığda bekleyen 3 ilmeğin hepsini birlikte kapatalım. Ve bakın ön tarafta 3 tane ilmek görünüyor. En sondaki ilmeğin içerisinden sonraki zincirin içerisinden ilmek çıkartalım. Tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Önde görünen 3 tane çizgi şeklindeki ilmeğin en sonunun içerisinden sonraki zincirin içerisinden ilmek çıkartalım ve tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonunda ilk düğümün içerisinden de mutlaka ilmek çıkartmayı unutmayalım. Ve birinci sırada yapmış olduğumuz bu işlemi 100 zincirin üzerine yaptım arkadaşlar. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk ilmeğin arkasına sık iğne yapalım. Ve her sırada desen kendisini tekrar edecek. Sık iğne ilmeğinin içerisinden ilmek alalım. Sonraki ilmeğin arka ilmeğini kullanarak tekrar ilmek çıkartalım. Ve tığda bekleyen ilmeklerin üçünü birlikte kapatalım. En sonuncu ilmeğin içerisinden alt sırada sonraki ilmeğin arkasından tekrar ilmek çıkartalım ve üçünü birlikte kapatalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimizde alttaki son ilmeği kaçırmayalım ve aynı işlemi tekrar edelim. Bir zincir, deseni çevirelim ve ikinci sıradaki yaptığımız işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim.
Ve bu şekilde istediğiniz kafa bandı genişliği olana kadar deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben kamera arkasında örmüş olduğum deseni toplam 20 sıra yaptım. Ve yapmış olduğum bu desenin ölçülerini de hemen sizlere vereyim. Uzunluğu yaklaşık 44 santimetre. Genişliği ise 8 santimetre. Bu ölçüleri tamamen kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Ve 20. sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım. Bir miktar ip bırakarak ipi keselim. Şimdi yapmış olduğumuz bu saç bandını ön taraftan birleştireceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde ikiye katlayalım. Sağ taraftaki kenarı tekrar ikiye katlayalım. Sol taraftaki kenarı da ikiye katlayacağız. Ve ikisini birbirinin içerisinden geçirerek buradaki noktayı dikeceğiz. Tekrar bir daha göstermek istiyorum. Bakın iki kenar. Önce sağ taraftaki kenarı ikiye katlayalım. Sol taraftaki kenarı da ikiye katlayalım. Ve birbirinin içerisinden geçirerek hiçbir şekilde kaydırma yapmadan üst noktadan aşağı noktaya kadar dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Dikme işlemini gerçekleştirdikten sonra saç bandının iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım ve elimizle gerekli düzeltmeleri yapalım. Şu anda görünümü bu şekilde olmuş oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.